Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Buradan Londra'ya 15 dakikada gitmek ister miydin? Işınlanarak mı? Nasıl olacak? Süpersonik yolcu uçağıyla. Vallahi isterim 15 dakikada da kaç paraya olacak? Bize son kaçı olur? Bunu bir tartışalım istersen. Yani ücretleri konuşmamız lazım. Biraz daha reklam alırsak konuşmamıza da gerek yok. Ekip halinde ışınlatarak kendimizi süpersonik uçarak ulaşabiliriz. Bu videodan sonra herhalde bizi ücretsiz uçururlar öyle bir uçak varsa. Vallahi yapıyorlar da çıkarsa uçak olur. Acaba çıkacak mı? Bugün onu konuşacağız. İlk duyduğumda oldukça şaşırdığım bir uçak var. Concorde. Ses hızına çıkan, yani süpersonik hıza çıkan ilk ve bildiğim kadarıyla tek yolcu uçağı değil mi? İlk ve tek değil, onu söyleyeyim öncelikle. Ses hızı aslında 1 saniyede 343.2 metre hıza eşit. Bunu saatlik hale getirdiğiniz zaman, 1 saate getirdiğiniz zaman 1235.5 kilometre bölü saat haline geliyor. Bu hızın üzerine çıktığınız zaman süpersonik oluyorsunuz. Aslında 2. Dünya Savaşı sonrasında süpersonik hızlarla ilgili testler başlıyor ve bunlarla ilgili ilk rekor X-1 deneysel uçağıyla Chuck Yeager tarafından kırılıyor. Önce savaş uçakları ve 1960'lı yıllardan itibaren neden süpersonik hızlarla yolcu uçakları uçmuyor diye Avrupa bir proje başlatıyor. Aslında hem Avrupa başlatıyor, hem Sovyetler Birliği başlatıyor, hem Amerika başlatıyor. Amerika'da Boeing, Sovyetler Birliği o zaman Rusya'nın eski adı. Sovyetler Birliği'nde Tupolev şirketi. Avrupa'da da aslında Airbus yolcu uçakların atası Fransa ve İngiltere bir araya geliyor. Concorde projesine başlıyorlar. Burada araştırmalar yapılıyor. Düşün, o yıllarda bilgisayar yok. Her şey elle, hesap kitap. En fazla elde bir hesap makinesi var. Ve bu tasarımda binlerce mühendis görev yapıyor ve bir tasarım geliştiriyorlar. Rekabet bir şekilde Amerikalılar diyor ki bu proje çok pahalı, biz buna para harcamak istemiyoruz diyorlar. Amerikalılar durduruyor projeyi. Ruslar ve Avrupa büyük bir rekabet içindeyken ilk süpersonik yolcu uçağının ilk uçuşunu Ruslar Tupolev 144 ile yapıyor. Birkaç ay sonra da Concorde uçağı bugün Airbus'un ana merkezi olan Fransa'daki Toulouse'da gökyüzüyle tanışıyor. Concorde ve tabii diğer uçaklar niçin yapıldı ve nasıl ulaşıldı bu hıza? Şimdi süpersonik uçmak için askeri teknolojileri sivil teknolojiyle birleştirmek lazım. Hani bugünlerde bizim diğer kanalımızda işte Kızıl Elma art yakıcı sistem kullanıyor gibi böyle haberler yapıyoruz. Art yakıcı, yani afterburner sistemi kullanarak motor ekstra bir güç oluşturuyor. Uçak hızlanmaya başlıyor. Normalde yolcu uçakları saatte işte 850-900 kilometre ortalama, yani ses hızının altında uçuyor. Bunlar süpersonik uçuşa geçiyor ve Concorde'un da hızı 2.0 0.4 Mach, yani saatte 2179 kilometre hıza çıkıyor. Yaklaşık 3 kat daha hızlı uçabilmek anlamına geliyor. Onlar da mesafeleri kısaltıyor. Bildiğim kadarıyla askeri jetler çok fazla yakıt harcıyor. Bu sebeple gökyüzünde uzun süre kalamıyor. Yolcu uçağıyla biz buradan kalkıp Avrupa'dan Amerika'ya gidebilecek miyiz? Bu yakıtı sağlayacak mı? Şimdi şöyle, süpersonik hızla giderken tabii çok yüksek yakıt harcıyor. Ona göre büyük yakıt depoları olması lazım uçağın içerisinde ve bu harcamayı karşılaması lazım. Aksi halde uçağın bir noktaya inip yakıt ikmali yapması. Bu da ciddi bir zaman kaybı tabii ki. Şimdi Concorde bu açıdan yapılan planlamada yaklaşık 100 yolcu kapasiteli bir kabin tasarlanıyor. Normalde geniş gövdeli uçaklar, işte Boeing 777'ler, Airbus A350'ler 300 ve üzeri koltuk kapasiteli, ama Concorde oldukça küçük bir kabine sahip. Kanatlarında yakıt tankları var ve bu yakıt tanklarıyla birlikte çok uzun mesafeye rahatlıkla uçabilecek özelliğe sahip. 3,5-4 saat maksimum havada kalabiliyor ve bu kaldığı süre içerisinde de bir kıtalar arası uçuş yapabilecek mesafeye ulaşıyor. Peki bu ses hızını geçince ne oluyor? Nasıl bir bariyer var? Patlamalar biz de duyuyoruz, bazen jetlerden gelen sesler oluyor. Nasıl bir sınır var orada, duvar var? Şimdi ses hızını geçtiği zaman bir uçak sonic boom olarak adlandırılan, arkada havanın sıkışmasıyla birlikte bir patlama sesi meydana geliyor. Ve bunlar eğer alçak irtifadaysa, şöyle düşün, işte o Solo Türk'ün uçağı gösteri yapıyor üzerimizde ve bu gösteri sırasında ses hızını aşarsa oluşan o patlamalar camları kırabilir, çok ciddi maddi hasara neden olabilir. Ses hızının üzerindeki uçuşlar yerleşim birimlerinden uzak noktalarda gerçekleştiriliyor. O yıllarda işte 2003 yılında emekli olmuştu bu uçak. Paris'ten veya Londra'dan kalktığı zaman Atlantik Okyanusu'nun üzerine çıktığı zaman ses hızını aşıyor ve o sonik patlamalar okyanus üzerinde gerçekleştiği için biz bunları duymuyoruz. Ne zaman inişe geliyor? Amerika'ya inecek uçak. Artık sahile yaklaşırken ses hızından çıkıyor, yavaşlıyor
sonik patlamalar olmadan inişini gerçekleştiriyor. Yani ses hızının önündeki en büyük bariyer bu. Bazen dediğin gibi valilikler açıklama yapar. Derler ki işte tatbikat veya test uçuşları sırasında ses hızı aşılacaktır. Patlama sesi duyarsanız panik yapmayın. Bunlar kontrollü test uçuşlarıdır. Zaman zaman bunları hem TUSAŞ'ta hem Türk Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyetlerinde duyabiliyoruz. Peki bu ses hızında çıkan patlamalar, sonik patlamalar yolculara bir rahatsızlık veriyor mu? Onlar duyuyor mu bu sesi? Duymuyor. Niye duymuyor? Ses hızını aştığın zaman o sonik patlamalar uçağın arkasında kalıyor. Yani ses hızının üzerindeki uçuşlarda aslında ses hızının önünde olduğun için bir şey duymuyorsun. Sessiz bir ortam var. Yani yolcu açısından herhangi bir patlama, gürültü bir şey yok. Önünde gidiyorsun sesin. Ses hızı dalgalarının önünde uçtuğun için o patlamalar oluyor. Önünde uçan için de büyük bir sessizlik aslında bu. Çok hızlı gidiyor bu yolcu uçağı. İçerisinde yolculara nasıl bir deneyim sunuyor? Yani örneğin kabin memurları yemek dağıtırken yemekler yerlere düşebiliyor mu bu hızdan? Şimdi o hızın içeride hissedilen bir negatif anlamda türbülans, ses, herhangi bir şey yok içeride. Aslında Concorde'un, ben hiç uçmadım Concorde ama müzelerde dolaştım Concorde'un içini. Hani nasıl bir kabini var, ne yapıyor çok merak ettim. Küçücük bir kabini var ve o 300 kişilik geniş uçaklar yerine aerodinamik olarak çok daha böyle daracık bir uçak gövdesi içerisinde uçuyorsun. Soba borusu gibi. 100 kişi var ve aslında çok basit koltuklar, öyle yatan koltuklar falan yok ama yolcuya havayolu şirketi bir first class deneyimi sunuyor. Kabinde 3 tane sınıf var. Bizlerin binemediği bile bazen ekonomi. Biraz daha para istiyor, veriyorsunuz. Business. Biraz daha para. Bayağı ciddi paralar tabii bunlar. Hani şöyle söyleyeyim. Bir first class'ın bilet fiyatı uzun menzilli uçuşlarda $10.000 falan yaklaşık. Yani 10.000, 15.000, 20.000 dolar. Ama first class uçan bu yolcular aslında normalde 7, 8, 9 saat sürecek yolculukları 2,5-3 saatte yapmak için o parayı veriyor. Uçağın içerisinde normal hizmet veriliyor. Tabii çok güzel yemekler, içecekler sunuluyor. Herhangi bir türbülans yok. Concorde çok yüksekten uçuyor ve atmosferik şartlardan en az etkileniyor. Tek bir şey var. Normalde yolcu uçağında uçarken şöyle bir camdan bakarsın. Ben cam kenarını çok severim. Sen cam kenarını sever misin? Ben de çok severim. Mutlaka hani orada oturmak isterim. Cama dokunduğun zaman sıcaklığı nasıldır camın? Cama dokunduğum zaman oda sıcaklığında sanki, değil mi? Normal. Biraz daha soğuk. Concorde aşırı hızlı uçmaktan dolayı o gövdenin ısınması nedeniyle cama dokunduğun zaman bir sıcaklık hissediliyor. Yani bu sürtünmenin oluşturduğu gerçekten ilginç bir şey. Onun dışında gayet konforlu, biraz dar bir kabin. Onun dışında gayet konforlu bir uçuşla birlikte tamamlanıyor ama insanlar o parayı hızlı uçabilmek için veriyor. Az sayıda yolcu kapasitesi var. Ben de aslında şunu merak etmiştim. Yemek dağıtılmaya başlandığında sıra bana gelene kadar hedefe ulaşır mıyım acaba? Öyle olursa paramı geri alabilir miyim diye merak uyandırmıştı aslında bana. Valla 2,5-3 saatte 100 kişiye hayli hayli defalarca yemek dağıtılır, servis yapılır. Senin bir problemin olmasın. Sonuçta çok güzel yemekler veriliyordu o dönemde. Çok iyi içecekler veriliyordu. 2,5-3 saatte bütün yolculara her türlü ikram dağıtılıyordu. Bir problem yoktu yani. Süpersonik hızlara ulaşmayan uçaklara, günümüzdeki yolcu uçaklarına göre çevreye etkisi olumlu mu, olumsuz mu? Her uçağın sonuçta çevreye bir etkisi var. Yüksek irtifadan uçulduğu zaman motorlardan çıkan gazlar tabii ki atmosfere zarar veriyor. Bu uçakta daha çok yakıt harcandığı için o anlamda, negatif anlamda bir yaklaşım var. Bir de yukarıda oluşan o izler atmosfer açısından biraz daha zarar verici etkilere sahip. Ama gürültü konusunda çok ilginç bir şey olmuştu. Havayolu sektörünün en güçlü olduğu pazar Amerika Birleşik Devletleri. Amerika şöyle bir karar aldı Concorde'la birlikte. Kendi yapmadığı için uçağı Amerikan şirketleri Concorde almak istediler. Fakat o çevreye, tırnak içinde söylüyorum, çok duyarlı olan Amerika Birleşik Devletleri bu uçağın çevre kirliliği oluşturduğu, gürültü kirliliği nedeniyle bu uçağın kendi kıtası içinde özel uçuşlar haricinde uçmasına izin vermedi. Bu yüzden Avrupa'dan genellikle seferler hemen Atlantik'in kıyısındaki New York'a yapıldı. Bu açıdan da Amerikan şirketlerinin Concorde siparişi vermesinin önüne geçti. Tamam, teknolojik açıdan çağının çok ötesinde bir uçaktı. Çok zarif de bir formata sahipti. Ama sadece 7 adet İngiliz Hava Yolları British Airways'de, 7 adet de Air France Fransız Hava Yolları'nda görev
yapabildi. Çok kısa bir dönem Singapur Hava Yolları'na kiralandı. Hatta zamanında Pepsi reklam vermişti uçağın üzerine, boyanmıştı. Onun dışında bir havayolu şirketinde uçmadı. Test uçakları ve yedek uçaklarla birlikte 20 küsür uçak imal edildi. Bu açıdan proje ticari anlamda başarısız oldu. Projeler niye askıya alındı, devam etmedi? Concorde'un hiç kazası var mı? Concorde'un bir tane ölümlü kazası var. Tabii ki ufak tefek lastik patlatmak, motor kaybı gibi konular tabii ki yaşandı. Concorde en büyük kazasını 2000 yılında yaşadı. O yıllarda Air France'ın bir dünya turu vardı. Çok zenginler bu Concorde uçağıyla dünyayı dolaşıyorlardı. Böyle turlar satılıyordu. Bu dünya turu için Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bir uçak kalkış için piste geldi. Piste koştururken teker kesmesine çok yakın bir süre kala bir başka uçaktan düşen bir metal parçasına çarptı ve o anda artık uçak kalkış süratini geçtiği için kalkışına pilotlar devam etti. Çarpan parça iniş takımlarından sekerek uçağın o kanadının altına vurdu. Uçakların kanatlarında da yakıt tankları var. O yakıt tanklarından yakıt sızıntısıyla birlikte uçak havada yanmaya başladı. Ne yazık ki çok kısa süre havada kaldı uçak ve Charles de Gaulle Havalimanı'nın hemen yakınındaki bir otelin bahçesine düştü. Ne yazık ki bu kazada uçakta bulunan 109 kişilik yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadığı gibi yerde de birkaç kişi hayatını kaybetti ve bu kaza sonrasında, ki Concorde'un teknik anlamda hiçbir suçu yoktu, sadece önden kalkış yapan bir uçaktan düşen bir metal parçasının neden olduğu bir kazaydı bu. Concorde uçuşları durduruldu. Hem British Airways hem Air France bu uçuşları durdurdu. Uçaklar o tarihin, o yılların çok ciddi modifikasyonlarından geçirildi. Yakıt tankları tekrar güçlendirildi. İniş takımları, lastik sistemleri güçlendirildi ve uçaklar yaklaşık 1-1,5 yıl kadar uçamadı. Kazayla uçakların emekliye ayrılmasının arasında 3 yıllık bir süre var, 2000 ile 2003 arasında. Niye bu kadar az kaldılar? Şimdi tabii 2000 yılında bu kaza olduktan sonra büyük bir modifikasyon, teknik değişiklik yapıldı. Ama bir yıl sonra tüm dünyadaki havacılığı değiştirecek bir olay oldu. 11 Eylül saldırıları 2001 yılında. Bu saldırılar ekonomik anlamda havacılık sektörünün dibe vurmasına neden oldu. Ve özellikle Concorde uçaklarının müşterisi olan first class yolcularında ciddi bir azalım meydana geldi. Uçuşlar azaldı. O first class yolcuları business'ta uçmaya başladı. Business yolcuları ekonomiye dönmeye başladı. Ve dünyadaki bu ekonomik kırılmayla birlikte Concorde artık yolcu bulamaz hale geldi. Sonuçta oldukça pahalı bir operasyon, para kazanmanın oldukça zor bir olduğu alanda Air France ve British Airways bir hesaplama yaptılar ve bu uçaklarda zaten yavaş yavaş hizmet ömürlerinin sonuna geliyordu. Ekonomik olmaması gerekçesiyle iki şirket de Concorde'ları emekletme kararı aldı. Bu uçaklar bir daha uçtu mu test amacıyla veya herhangi bir başka amaçla ve bunlar geliştirilmeye devam ediyor mu acaba bir yerlerde? 2003 yılından sonra özel bir iki tane sefer yapıldı. Bu seferlerden bir tanesinde eldeki Concorde'lar hem inceleme amaçlı kenara alınırken eldeki birkaç uçak da havacılık müzelerine bağışlandı. Örneğin bir uçak Boeing'in de merkezi olan Amerika'da Seattle'a götürüldü. Oradaki havacılık müzesine kondu. Bir başka uçak New York'ta, bir uçak gemisi aynı zamanda şu an bir havacılık müzesidir. Oraya götürüldü. Onun yanında sergileniyor. Bu tür özel uçuşlar yapıldı ama Concorde bir daha ticari anlamda uçmadı. Şu zamana kadar uçmadı. Biliyorsun 1 Nisan'da çok farklı ve ilginç şakalar yapılıyor. Flight Radar bu yıl 1 Nisan'da bu uçağın uçtuğuna dair böyle bir 1 Nisan şakası yaptı. Tabii bu gerçek bir uçuş değildi ama dünyada epey ilgi gördü denebilir. Gelelim bu uçakların geleceğine, ne olacak? Şimdi biraz önce anlatırken ses hızının üzerine geçtiği zaman uçakta sonik patlamalar meydana geliyor. Arkada büyük bir patlamalar. Sonic Boom diye bir şirket ortaya çıktı. Bu şirketin amacı 60-80 koltuk arasında yeni nesil süpersonik bir yolcu uçağı yapabilmek. Ama geliştireceği özel tasarımla birlikte sonik patlamaların olmayacağı bir uçak. Şimdi bunun üzerine testler yapılıyor. Ve hatta sonik patlamaların ölçülmesi için de özel bir uçak tasarlandı. Özel bir burun tasarımı kondu ve şu an bu patlamaların minimuma nasıl indirilecek, bunlarla ilgili test uçuşları yapılıyor. Bu sistem kendini ispat ettikten sonra büyük bir yolcu uçağına uygulanacak ve çok daha sessiz, ekonomik, yeni nesil süpersonik uçakları tekrar görmeye başlayacağız ama kaç yıl sonra görürüz açıkçası ben de bilmiyorum. Sonic Boom uçağı kaç kilometre hızlı uçacak saatte? Concorde kadar hızlı mı ya da daha mı yavaş? Concorde'dan biraz daha yavaş olması planlanıyor. Ses hızının 1.7 katı Mach hızı olarak, yani 1.7 Mach'la uçacak. Bunu kilometreye çevirdiğimiz zaman yaklaşık saatte 2099 kilometre hızla çıkacak. Normal yolcu uçaklarına göre yaklaşık 2 kattan biraz daha fazla hızlı gidebilecek.
olabilecek ama çevreyi daha az kirletecek, daha sessiz bir uçak olacak ve daha ekonomik olarak işletmesi gerçekleştirilebilecek. Hava yolları bu tasarıma büyük ilgi gösteriyorlar. Siparişler başladı ama havacılık olarak hayata geçirmek hiç de kolay değil. Bakalım bunu Sonic Boom becerecek mi? Nasıl olacak? Yani buradan İstanbul'dan şöyle bir 2 kat hızla 5 saatte New York'a uçabilecek miyiz? 6 saatte Singapur'a gidebilecek miyiz? Ben de merakla bekliyorum. Bu hızın bir üstü ışınlanma herhalde. Yani Concorde'da bana biraz önü kesilmiş gibi geldi ama burada da öyle bir durum olacak mı? Artık uzaylılar mı yapıyor bilmiyorum. Kim kesiyor önünü ama. Önünü ekonomik şartlar ve tabii ki biraz da Amerika Birleşik Devletleri kesiyor. Teknoloji olarak çağının ötesinde bir uçaktı. Çok ekonomik değildi. Örneğin Rusların uçağını örnek vermek isterim. Tupolev 144. Paris'te bir havacılık fuarında yaşanan bir gövdedeki problemler nedeniyle binlerce kişinin önünde düştü. Uçak daha sonra Rusya'da hizmete alındı ama ekonomik olmadığı için çok kısa hizmette kalabildi. Araştırma amaçlı uçak özellikle Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra birkaç defa uçurulsa da şu an Tupolev 144 sadece fuarlarda sergilenebiliyor. Yani biraz uçağın önünü Amerikalılar zamanında kesmiş. Sonuçta uçağın da bir ekonomik kullanım ömrü var. Bunlar da çok önemli. Uzay yolunda olduğu gibi ışınlanma teknolojisi olur mu olmaz mı? Ben merakla bekliyorum. Ama şöyle insanın canı istiyor ya. Bir böyle düğmeye bas, ışınlan, hop İstanbul'dan Londra'ya git, hop Singapur'a git, New York'a git. Vallahi ben isterim açıkçası. Bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. İzleyicilerimiz sorduk serimizin yorumlarında sorularını belirtirlerse Gelecek videolar için yeni yol haritalarımızı, yeni rotalarımızı oluşturmuş oluruz. Bugün böyle bir süpersonik bir video oldu bu. Ben de merakla bekliyorum ama geçmişte yaşananlara baktığım zaman ya bu iş olacak mı acaba? Yoksa 80-90 yıldır olduğu gibi yine aynı hızlarda mı uçacağız? Ben de merakla bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.